Herkese merhaba. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kıymetli davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Bu akşamki yayınımızda. Kendisi çok değerli, teknoloji dünyasını yakından tanıdığı, projeleriyle de ses getiren Uğur Özker. Hem teknik hem proje yönetimi gibi alanlarda bugün kendi tecrübelerini aktarmış olacak. Bu yayında sorularınızla sohbetimize renk katabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sözü Uğur Bey'e devrediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Nurceren. Tekrardan kıymetli davetiniz ve değerli sunumun için. Şimdi ben bir sunum paylaşacağım ama sunum dışında genel olarak biraz daha böyle sohbet havasında sunumu ilerleteceğim. Aralarda da lütfen e, sormak istediğiniz bir yer olursa istediğiniz zaman araya girip bölebilirsiniz. Öncelikle tekrardan teşekkür ederim bu cuma akşamı güzel davetiniz için. Benim için de aranızda olmak çok büyük bir mutluluk ve çok keyifli oluyor benim için böyle öğrenci arkadaşlarımla sohbet etmek, sektöre ya da yeni trendlere, eğitim dinamiklerine entegre olmak ve bu konularda yardımcı olabilmek benim için büyük bir mutluluk, bir keyif diyebilirim. Şimdi ben Uğur Özker, IBM'de teknik lider olarak görev alıyorum. Stratejik müşterilerden sorumlu teknik liderim. Ne yapar teknik lider? Aslında teknik lider biraz daha çok büyük özellikle finans kuruluşlarının tüm teknik ihtiyaçlarını IBM dışı ya da IBM gibi çözümlerin bir arada olduğu kompleks mimarileri ele alıp analiz eder ve yeni teknoloji trendlerinde, yeni ihtiyaçlarda nasıl konumlandırma sağlanır? Bu mimarilere en uygun çözümler nasıl üretilir? Ya da mimariler içerisinde mevcutta bir sorun, sıkıntı varsa onun çözümlemesiyle ilgili çalışmalar yapar. Mimari olarak çözümü ürettikten sonra diğer ekip paydaşlarına devrederek işi geliştirme, MVP gibi, POC gibi kıymetli çıktıların olduğu e, ufak pre-sales aktiviteleri yani satış öncesi proje parçacıkları oluşturur ve onların takibi ve başarıya ulaşmasından hedefle aslında sorumlu olur, hedefinden sorumlu olur. Şimdi benim yapay zeka ile tanışıklığım aslında ziraat teknolojideyken oldu. O zamanlar ben yapay zekacı olarak başlamadım kariyerime. Çünkü ben 15 yıla yakındır sektördeyim. 15 yıl önce böyle çok yapay zeka trendleri yoktu. İşte biraz daha time series modeller, forecasting modeller gibi CPU üzerinde çalışan geleneksel modeller vardı. Bunların dışında sınıflandırma gibi NLP bazı şeyler yeni yeni başlamıştı ben ziraat teknolojideyken. O zaman da dediler ki ya bir chatbot yapılacak ziraat teknolojiye. İşte ben de sınıflandırma gibi, NLP gibi şeylerle çalışıyordum. TÜBİTAK'ın işte Java tabanlı open source'larını inceliyordum. Onlar üzerinden biraz kendim open source'larla deneme yanılma yaparak yapay zekaya ilgi duyuyordum. Biraz geleceğin trendini o zaman için diyeyim, takip etmiş ya da önden kurcalama fırsatı bulmuş oldum. Kendi kendime öğrendim. Bunun aslında en büyük öğrenci mühendis olarak benim için katkılarından biri öğrenmeyi öğrenmem oldu. Yani iyi bir şekilde öğrenmeyi öğrenebiliyorsanız ve bu çok önemli bir kavram. İhtiyaç duyduğunuz her şeyi açıp kendiniz öğrenip, deneyimleyip o konuda tecrübe sahibi olabiliyorsunuz. Yani önce NLP öğrendim. Türkçe dilinde bu nasıl olur? Fonetik nasıl sağlanır? İşte NLP'nin farklı taskları nasıl iş görür? Onlar üzerinde biraz daha çalışma fırsatı buldum. Sonra sınıflandırma tabanlı multi-class classification yapan basit chatbotlar üzerinde çalışıp yurt dışındaki yabancı kaynakları biraz daha Türkçeleştirerek onların işte bu Word2Vec dediğimiz modeller ya da Vec2Vec modeller üzerinde Türkçe sınıflandırma yaparak yüksek başarım oranlarıyla bu açık kaynaklı projeleri Türkçe destekli hale getirerek onlar üzerine biraz çalıştık. Sonra RFI süreçlerini ya da RFI dediğimiz aslında teknik satın alma süreçlerini biraz daha hem başarı kriterlerini hem de yerli yabancı katılan firmaların POC'ler sırasında yani satın alma süreçlerindeki teknik değerlendirmelerini yaptım. Daha sonrasında ses tabanlı modeller çıktı. O zaman ziraat teknolojideyken ilk Nvidia RTX 8000 dediğimiz 48 GB VRAM kapasitesine sahip GPU kartların konumlandırmasını ben yaptım. Montları giyerdik böyle o zaman. Girerdik
test sunucularının olduğu veri merkezine ufak bir böyle kabinetlerin olduğu yer vardı. Orada direkt formatlar, makinenin işte GPU kartları tanımasını sağlar. Sonra da Türkçe ACR yani speech to text dediğimiz modeller için çağrı merkezinden aldığımız içerisinde her türlü kirli, temiz, farklı farklı ses datalarının olduğu veriler üzerinden ses modelleriyle çalıştık. Uzaktan müşteri edinimi dediğimiz pandemi öncesi özellikle dönemde daha sıkça müşterinin bankaya, şubeye gelmeden uzaktan müşteri edinimi, müşteri olabilmesiyle ilgili sürecin başlatılması konusunda çoklu güvenlik ve kimlik doğrulamasını içeren vision tabanlı yani görsel doğrulama tabanlı aslında bir modeller üzerinde yine open source ve çeşitli firmalarla çalıştık. Bu projelerde çalışma şansı bana hem yolda deneyimleyerek öğrenme hem de biraz daha farklı tecrübeler, farklı yapay zeka alanındaki perspektifler katmasını sağladı. Her birini önce open source'tan ben kendim öğreniyordum. Daha sonra open source'tan öğrendikçe hem gelen firmalarla daha yakinen ve daha teknik anlamda derinlemesine çalışma fırsatı bulup hem de bir projenin olması gereken o dönemin çıktılarını en iyi şekilde etüt etmemi sağlıyordu. Bununla birlikte daha sonrasında ben Komtaş'a geçtim. İşte Komtaş'ta özellikle yapay zeka ve datadan sorumlu çözüm yöneticisi olarak yer aldım. Yabancı çözümler vardı. Türkiye'de yer almayan o zaman Dataiku gibi oldukça başarılı MLOps platformları vardı. Bunun dışında Starburst gibi yine Crosser gibi IoT tabanlı çözümler. Bunların yine teknik satın almalarından ya da tüm çözüm mimarilerinden sorumlu yöneticiydim burada. Burada yine kısa bir süre bulundum, 1,5 yıl kadar ama oldukça başarılı projeler gerçekleştirdik pek çok kurumda. Sonrasında IBM'e geçtim. 4 yıldan biraz daha fazla bir süredir IBM'deyim. IBM'de çözüm mimarı olarak başladım ve dediğim gibi teknik lider olarak devam ediyorum. Bu sırada Generative AI hayatımıza girdi. Benim bu zamana kadar anlattığım geleneksel yapay zeka yani sınıflandırma ve NLP tabanlı klasik ve basit chatbotlar. Bunun dışında biraz daha çeşitli ses ve metin fonetiğini içeren dosyalar üzerinden ses modellemesi yaptığımız ACR ya da tam tersi text to speech bazlı modeller ve OpenCV ve etrafında dönen computer vision türevleri dışında biraz daha text generation işin içerisine girdi. Transformers mimarileriyle biraz daha GPT ya da alternatif modellerin olduğu dünyaya adım attık. Peki ben size kısa bununla ilgili bir generatif AI ile ilgili bir sunum yapmak, biraz da başımdan geçenleri, deneyimlediklerimi iş hayatım boyunca paylaşmak isterim. Şimdi generatif AI nasıl doğdu? Generatif AI herkes biraz daha GPT ile birlikte hayatımıza girdiğini, ChatGPT'nin bir Big Bang etkisi yarattığını düşünüyor ama 2018 yanlış hatırlamıyorsam 2018 yıllarda Attention is all you need dediğimiz bir akademik makaleyle bu hayatımıza giriyor. Yani Ashish Vaswani ve kendi ekibindeki kişilerin yani Google Research ve Google Brain ekibinin Google Translate üzerinde çalıştığı yeni bir mimari üzerine aslında çıkıyor. Şimdi bu mimari özellikle Fransızcadan İngilizceye çeviriyle ilgili çeşitli denemeler yapıyor. Transformers dediğimiz encoder ve decoder mimarilerinin yani çözümlerinin birlikte olduğu bir çoklu transformers yaklaşımı var. Şimdi hepiniz Google Translate'i daha önceki dönemlerde kullanmışsınızdır. Google Translate'i hatırlarsanız böyle ilk yazdığımız metinler böyle bir iki kelime, bir cümle, iki cümle çok güzel çeviriler yapıyordu yıllar öncesinde. Fakat böyle paragraf yerleştirdiğimizde ya da böyle uzun metinler böyle birkaç cümle yaşan içerikler translate etmeye çalıştığımızda anlamda böyle bozulma, devrik cümleler ya da böyle bizi çok tatmin etmeyecek böyle yapısal olarak yanlış, hatalı, kalitesiz çeviriler dönüyordu. Bu her dil arasında aynı sorun göze çarpıyordu. Bu sorunun temel kök sebebi aslında e, recurrent neural network dediğimiz yani RNN tabanlı tekrarlayan sinir ağlarındaki long short term memory dediğimiz LSTM probleminden kaynaklanıyor. Bu aslında neden oluyor biraz daha? Memory yetmediği yerde çok fazla
neural network içerisinde alıp bir gram, n-gram dediğimiz bir gram ya da 2 n-gram gibi aslında n-gram tabanlı sağdan ve soldan yaklaşıp kelimenin birbirleriyle ilişkisini ya da ne kadar fazla o kelimenin diğeriyle kullanıldığını ön plana çıkaran bir yaklaşım vardı. NLP'de aslında klasiktir bu. Şimdi LSTM buna birazdan memory bazında bakıp bir tane kelimeyi merkeze alıp ya da birçok kelime öbeğini oluşturup birbirleriyle ilişkisine bakarak birkaç tane iyi böyle tahminleme yapabiliyordu ama bu uzadıkça kelimeler birbirleri arasındaki ilişkileri n-gramı sınırlarından biraz daha unutmaya başlıyordu. Şimdi burada devreye biraz daha Transformers devreye giriyor. Transformers sürekli olarak çeşitli checkpointler koyup bunu okuyan, işte bunu tekrar tekrar memory üzerinde tutup geriye dönüp memory'den unuttuğu yerde destek almasını sağlayan bir nevi mimariydi. Özellikle Fransızcadan İngilizceye çeviri konusunda denedi bunu Google ve Fransızca ile İngilizce arasındaki çeviride beklediklerinden de çok daha iyi bir başarı elde etmelerini sağladı Translate'de. Ve sonra attention is all you need dediğimiz yani sadece ihtiyacımız olan attention, dikkat. Yani LSTM'in dışında memory üzerinden sürekli dikkat ederek, attention sağlayarak dikkatimizi toplayıp memory sayesinde unutmamayı sağlamak gibi bir aslında mantık diyebilirim. Çok basit tarifiyle. Şimdi bu bana bir şeyi hatırlatıyor. Thomas Edison'ı ampulün ilk mucidi olarak hepimiz biliyoruz. Evet öyle ilk patentini alan kişi ama bunu ilk deneyen, hayatımıza ilk sunan kişi değil. Şimdi Thomas Edison'dan önce Alessandro Volta, Humphrey Davy ya da William State gibi çok farklı ve kıymetli bilim insanları da ampulün ya da çeşitli formlarda fotosel üzerinden elektrik sağlayabilecek yapılarda çalışmalar yaptılar, denemeler. Thomas Edison'ın yaptığı şey diğerlerinden farklı olarak karbon filament içerisinde, karbon filament kaynaklı çok daha uygun, ucuz maliyetli, pratik ve evimizde basit bir şekilde konumlandırabileceğimiz kadar kolay bir form haline getirdi ve bunu aldığı bu büyük verim sağlayan aslında çıktıyı patentleştirerek dedi ki en iyi bununla ilgili çıktıyı ben sağladım. Bunu patentleştirdi ve daha sonra seri üretim üzerinden hepimizin evde kullandığımız ampulü hayatımıza dahil etti. Burada bir aslında cümlenin altını çizmekte fayda var. En iyi teknolojiyi ortaya koyanlar değil, onu en kolay şekilde kullanıma sokanlar, kullanımını mümkün kılanlar başarılı olur. Şimdi aslında generatif AI'yı hayatımıza sokan burada Google ekibi ve paylaşımın, bilgi paylaşımının özellikle akademik hayatta ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama bir diğer yandan Big Bang etkisini kim yarattı? OpenAI, ChatGPT ile sağladı. İşte Thomas Edison'daki örneğe benziyor. Thomas Edison'dan önce pek çok kişi ampulü icat edebilmek için ya da ne istediğini bilerek bununla ilgili çalışmalar yaptı ama Thomas Edison'un e, en kolay ya da insanların en rahat şekilde kullanabileceği formda hayatımıza soktu. ChatGPT'de de benzer şey oldu. OpenAI bir web uygulaması yaptı. Modeli bizim kullanımımızı açtı ve bu sayede hepimiz karşımızda bir insan, bir zeka ya da bir beyin, fikriyat olarak konuşmaya, istediğimiz soruları çeşitli şekilde sormaya ve onunla bir şekilde iletişim kurmaya başladık. Bu çok akılcı bir yaklaşımdı. Çünkü GPT'nin ilk zamanlardaki özellikle verisi yetersizdi. GPT-1 ve ilk formlarında. Ne yaptı? Bir süre sonra bize bunu ücretsiz olarak kullanıma açtı ve büyük bir duyuruyla yaptı. Ücretsiz herkes bunu kullanıp faydalanabilir dedi. Çünkü o zamanlar ticari değildi. Ticari olabilecek kadar production ready bir safhada değildi. Daha sonrasında hepimiz test mühendisi gibi ona çeşitli inputlar verdik. Ücretsiz gönüllü test mühendisleri olduk. Ne yaptık? Sorular sorduk, cevaplar aldık. Aldığımız soru ve cevapların doğru ya da yanlış olduğu ile ilgili ona geri bildirimlerde bulunduk ve daha fazla veri elde etmesini ve bu verinin zaman zaman çeşitli yerlerinde de etiketlemeler yapmasını sağladık. Bu sayede GPT 3.5 itibariyle ki burada Microsoft'un desteğini de unutmamak gerekir. Özellikle veri merkezini onlara açarak çok daha fazla GPU kaynağı üzerinde
modelleri pre-train from scratch'ten itibaren eğitme şansı sağladı ve kendi elindeki veriyi de OpenAI'ye verip daha olgun modeller oluşturması için güçleri birleştiren bir anlayış ortaya koydu. Bu sayede GPT-3.5 sonrasında ücretli formlar ve ticari olarak bunların çeşitli senaryolarda kullanabileceği uygulamalar hayatımıza girmiş oldu. Peki LLM modelleri bize 2 senede neyi gösterdi? LLM modelleri bize 2 yılda Moore yasasının, yıllardır hayatımızda olan Moore yasasının, 1965'ten beri çok uzun bir süre bence teknoloji dünyasındaki günden güne olan sıkı değişiklikleri göz önünde bulundurduğumuzda Moore yasasının artık geçerliliği kalmamaya, Moore yasasını öldürmeye başladığını gördük. Moore yasası der ki her 18 ya da 24 ayda bir tümleşik devre üzerine yerleştirebilecek bileşen sayısının 2 kat artacağını, yani devreler 2 kat artar diyor. Bu sayede de bilgisayarların işlem kapasitelerinde de en az 2 kat artış sağlar diyor. Şimdi üretim maliyetleri aynı kalır ama 2 yılda bir güç 2 kat artar diyor. Peki büyük dil modelleri gelince bunların üzerinde çalıştığı GPU'ların da Amphera gibi ya da Amphera ya da farklı mimarilerle, Blackwell gibi mimarilerle neyi gördük biz, hayatımıza ne geldi? 10 kata kadar artış oldu 2 yıl içerisinde. Peki bu transistör sayısındaki artışla orantılı mıydı? Yani 2'ye 2'lik kuralı geçerli kılıyor muydu? Hayır. Bu bize biraz daha Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın kendi geliştirmiş olduğu, henüz literatür olmamış ama biraz daha literatür olmaya doğru giden Huang yasasını önümüze koydu. Bu ne sağladı bize? Dedi ki sadece transistör sayısıyla alakalı değildir bu. Güç ve işlem kapasitesi algoritmanın algoritmanın gücünü de dahil etmek gerekir. Sizler ne kadar iyi algoritma geliştirirseniz, bu işlemcileri ne kadar efektif kullanırsanız geliştirdiğiniz algoritmalarla, donanıma o kadar artı katkı sağlar. Bir. İkincisi hesaplama gücü. Hesaplama gücünü de yine paralel processing gibi, yani dağıtık sistemlerin devreye girmesi, dağıtık sistemlerde asenkron olarak paralel işleyebilme kapasitesinin ortaya çıkması ve buna bağlı olarak da yine farklı süreçlerin dahil olmasıyla birlikte, yani yazılımın da özellikle gücüyle birlikte hepsi farklı performans artırıcı ek kriterdir bizim için tezini ortaya koydu ve bu sayede özellikle GPU mimarisindeki paralelleştirmenin getirdiği en büyük artıyla ve Blackwell gibi, Amphera gibi son teknoloji mimarilerin de hayatımıza dahil olmasıyla 2 yılda 10 kata kadar bir işlem kapasitesinde artış oldu. Bunu şöyle anlayabiliriz. İşte A40'lar vardı, A100 çıktı, H100 çıktı, H200 çıktı, B300 çıktı ve sürekli her yıl ya da yılda bir iki tane yeni GPU teknolojisi hayatımıza girmeye devam ediyor ve bu donanımlar sayesinde biz kendi veri merkezlerimizde, kendi veri merkezimiz sözünün altını özellikle çiziyorum, finans ya da kamu kurumları başta olmak üzere özellikle ülkemizde çok fazla e, kapalı devre, yani bunlar kendi veri merkezlerinde bunları veri hassasiyeti ya da kişisel veri gibi çeşitli regülasyonların ya da mevzuatlar sebebiyle modelleri iç hizmetlerde ayağa kaldırıp dış internete, dış dünyaya kapalı olarak işleme ihtiyacı duyuyorlar. Şimdi bu kadar fazla gücün arttığı yerde bu GPU'lara sahip, daha güçlü bir GPU'ya sahip olmak, Türkçe eklemi olan ve İngilizce gibi diğer dillere göre çok daha az eğitim verisine ya da örnekleme sahip olan dillerde ciddi anlamda açığı kapatan avantaj haline geliyor. Bu da bizim için ciddi anlamda kıymetli bir çıktı oluyor. Ama yine de şöyle bir şey var. Sonsuz gücü kullanmak değil, optimum, yani optimum gücü ihtiyaç duyduğumuz kadar kullanım senaryosu için harcamak en önemli, kıymetli olan şey. Yoksa GPT kadar büyük bir modeli alıp kullanalım ama yapacağımız işler maliyet açısından aynı
sonucu elde etmemizi sağlamazsa bu bizim için ne kadar teknik anlamda iyi bile olsa başarılı bir proje olmaz. Ya bunu şöyle örnekleyebiliriz. E, Evimizin yakınındaki bakkala bisikletle de gidebiliriz. Ferrari ile de gidebiliriz. Ferrari ile gitmek bize ne kadar, yani alacağımız ekmeği eve çok daha birkaç dakika hızlı getirmemizi sağlar. Peki Ferrari alacak kadar fazla para harcamaya ya da ona yakıt vesaire bir sürü gider kalemine değer mi? Birkaç dakikalık kazanç. İşte bunu biraz ölçmek gerekiyor. Bu endüstri mühendisliğinin en önemli konularından birisi. Break-even analiz dediğimiz ya da return of investment dediğimiz konu. Return of investment'ın özellikle altını çizmek isterim. Çünkü bugünlerde özellikle pek çok kurumda yapay zekaya yapılan yatırımın geri dönüş maliyetinin gerçekten sorgulanır hale gelmesi. Çünkü herkes bu GPU'lardan alıyor. Özellikle stoklarda bulmak zor hale geliyor. Ama bu GPU'ları daha sonra çeşitli yapay zeka senaryolarında, projelerinde kullanıp çıktıların e, production dediğimiz canlı ortamlarda çeşitli sebeplerden dolayı etkili kullanılamaması bir süre sonra bizim oradan maddi ya da operasyonel çeşitli faydaları sağlayamamamız anlamına geliyor. Bu da beklenti altında kalınca on binlerce ya da yüz binlerce dolar yatırım yapıp bir yerde iş yerinde operasyonel gücün otomasyona devredilememesi, işte mali olarak çeşitli tasarrufların sağlanamaması veyahut da maddi olarak gelir kalemleriyle yaptığımız yatırımı karşılayamamamız anlamına geliyor. Peki herkes şeyden bahsediyor, yapay genel zekadan. Yapay genel zeka gerçekten, yani artificial general intelligence dediğimiz beyni taklit etmek ne kadar yakın, yani yapay bir genel zeka ne kadar hayatımızı yakınsıyor dediğimiz bir soru var. Bu zaman zaman çeşitli benchmark testleriyle e, ölçülmeye çalışılıyor. Zaman zaman farklı kriterlerle yapay genel zekaya yakınsama olarak gösteriliyor ama bence biz buna bir miktar uzağız. Bunu tartışmak için de oldukça daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun çeşitli sebepleri var. Şimdi yapay sinir ağları dediğimiz aslında tekrarlayan sinir ağlarından çıktık oraya da derin öğrenme tabanlı çeşitli nöral network yapılarından. Bunların bizim beynimizdeki çeşitli nöronlar olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bizim beynimizde sinaptik plastisiyet diye çeşitli yapılar vardı. Sinaptik plastisiyet ne yapar? Nöronlar arasında ilişkiler kurarak, mesela gitar çalan birisinin çok böyle müzik enstrümanları, gitar, rota, ritim, bunlarla ilgili daha fazla plastisiyet geliştirmesini, daha fazla nöronlar arasında bağ kurmasını sağlar ve müziğe yatkınlık, müzikle ilgili daha fazla işte bilgi sahibi olmamız, o alanda da daha çok beynimizi geliştirmemizi sağlayan aslında nöronlar arası bağları kuvvetlendirme ile alakalıdır. Derin sınır ağları da böyle bir şey yapar. Daha e, buna benzer nodlar birbirine daha yakın durur. Anlamsal olarak ya da daha sık frekansta kullanılan, daha çok bağlantı kurarlar. Kelimeler arası sonsuz ilişki sağlayabilecek bağlantılar kurarlar ve bir nevi beyindeki nöronlar arası sinaptik plastisiyeti taklit etme yoluna giderler. Bu oldukça mantıklı ve başarılı bir uygulamadır. Lakin insan beyninin ya da insan bünyesine salgıladığı dopamin dediğimiz aslında e, yapılar da vardır. Bu nedir? Duygusal davranımdır. Yani nöronlar arası bağlantı ya da ilişki kurabilmenin dışında bunlara biraz daha hisler ve duygularla yaklaşabilmeyi katar dopamin. Yani belli bir şeyi yaptığımızda onlara karşı verdiğimiz mutlu, mutsuz, olumlu, olumsuz, heyecanlı, üzgün gibi farklı hisleri ortaya koyar ya da yaptığımız şeylerde ister istemez yaşadığımız duygu durumlarını ifade eder. Peki dopaminin herhangi bir karşılığı yapay zeka modellerinde var mı? Maalesef yoktur. Yapay zeka modelleri istatistiksel olarak oranlayarak bakarlar işe. Yani en iyi ihtimali tahminleme üzerine odaklanırlar ve her zaman rasyonel olarak yüzdesel ya da çeşitli farklı metriklerle
orantısal tahminlemelerle karşımıza sunarlar. İşte maalesef duygusal bir yapay zekaya sahip olamadığımız için, ki bizim Türk halkını çok duygusal olarak biz tanımlarız. E, insanın getirmiş olduğu duygusal yaklaşım, insan ne kadar rasyonel düşündüğünde çıktı eşittir en güçlü ihtimal X'tir dese bile, duygusal yanımız Y'yi tercih etmemiz ya da Y üzerinden devam etmemizi sağlayabilir. Bu biraz daha dopamin etkisi belki olabilir. Ama yapay zekada rasyonel gittiği için her zaman X en güçlü, kuvvetli muhtemel ihtimal olarak karşımıza çıkıyorsa her zaman X üzerinden devam eder bu yapıları ya da mimariler. O yüzden bir dopamin eksiği var yapay zekanın. İkinci konu, yapay zeka çok fazla güç harcıyor. Dediğim gibi onlarca, yüzlerce GPU'yu harcıyoruz. Bunlar da gigawatt seviyesine çıkan veri merkezleri, yapay zeka veri merkezi diye tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü çok fazla elektrik harcıyorlar. Gigawattlar seviyesinde, hatta nükleer enerjiden faydalanmayı düşünüyorlar. Ve sadece insan beyni kadar akıllı, doğru çalışabilen ve başarılı olan bir düşünme gücünü ortaya koyabilmek için. Ama insan beyni sadece onlarca watt elektrik gücüyle çalışabilen en optimum aslında yapı doğamızda ya da dünyamızdaki. O yüzden enerji efektifliği tarafından baktığımızda insan beyninin aynı enerji harcamasıyla çalışabilecek bu kadar akıllı bir yapıyı ortaya koymak şu an için maalesef mümkün gözükmüyor. Gigawattlar harcıyoruz ki bunu sağlayabilelim diye. Peki, insanlar çeşitli alanlarda uzmanlık sağlıyor. Yapay zekada bu nasıl oluyor? Biraz daha modeller şu an domain bazında ayrılıyorlar, yani alanlar. Mesela kodlama modelleri. Sadece bakıyorsunuz yazılım mühendisi gibi davranıyor. Ya da bakıyorsunuz ki farklı görseller üzerinden çalışan tasarımcı modeller görsel yorumlama yapıyor. Demek ki yapay zekalarda farklı meslek alanları üzerinde artık uzmanlaşmaya başlıyor. Bazen small language model dediğimiz SLM kavramları giriyor hayatımıza. Onlar da daha düşük kaynakla daha kolay işleri yapmak üzerine odaklanıyor. Demek ki yapay zeka dünyasında, yani özellikle generatif AI dünyasındaki büyük dil modelleri kendi içerisinde bir görev paylaşımı, bir ünvan hissiyatı ya da bir meslek edinimi karşımıza çıkıyor. Bu biraz daha yapay zekadan süper insan dediğimiz, yani her şeyi yapabilen bir insan beklentisinden ziyade alan özelinde uzmanlaşan modellere doğru doğal seleksiyon haline getiriyor. Peki yapay zekayı neden biz hayatımıza dahil edemiyoruz ya da yapay zeka bize ne getirecek? 2025 itibariyle kısa süre içerisinde insanların %77'si özellikle üretken yapay zekayı hayatına bir şekilde entegre edecek. İster developer olsun, ister teknoloji alanında çalışsın, isterse teknoloji alanından uzak beyaz yaka bir işte çalışsın. Hiç fark etmez. Bir şekilde yapay zeka onun işinin arka planında sürekli olarak görev alıyor olacak gündelik olarak. Bu her 5 insandan 4'ü anlamına gelir aşağı yukarı ve ciddi anlamda yapay zekanın ne kadar yaygınlaşacağının en efektif göstergelerinden biridir. Peki bu bize ekonomik katma değer olarak ne sağlayacak? Global gayri safi hasıla içerisinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık %7'lik bir büyüme. %7'lik büyüme demek dostlar, Birleşik Krallık, yani İngiltere'nin içerisinde yer aldığı Birleşik Krallık bütçesi kadar, ekonomik büyüklüğü kadar bir ekonominin daha dünya ekonomisine dahil olacağı anlamına gelir. Bu da çok ciddi bir ekonomik fırsat, yani girişimcilik fırsatının burada yer aldığını gösterir. Peki protection dediğimiz korumacılık, yani liderlerin %80'i etik konularda endişeleri var. Üretken yapay zeka hayatımıza dahil etmek için. Teknoloji çok fazla gelişti. Yapay zeka ile çok fazla şey yapabiliyoruz. Ama yapabildiğimiz kadar şeyi şu anda son kullanıcıya sunamıyoruz. Bu neden? Çünkü yapay zeka hesap verebilir olmalı. Yapay zeka ile bizim her aldığımız kararı ya da yapay zekanın yönlendirmesiyle yaptığımız her şeyin hesabını verebiliyor olmamız lazım. Şöyle düşünelim. Sağlık alanında yapay zekayı kullanıyoruz. Hastalığı teşhis etti. Bir doktorun yerine görev alacak bir
e, asistan görevi gördü. Yanlış teşhis koyduğunda bir insanın hayatını kaybetmesine mal olabilir. Allah korusun. Ee, Sağlıklı bir insana hasta diyebilir. Yanlış tedavi uygulamasını gereksiz yere ilaçların tüketilmesini sağlayabilir. Bu da istemediğimiz bir şey. Bu durumda hesap veremez. Yani hesap veren kişi bir de kim olacak? Bu yapay zekayı kullanan hastane mi? Bu yapay zeka modelinin geliştirmesini ya da bu yazılımın geliştirmesini yapan e, yazılım ürününün sahibi mi? Bu yazılım ürününün kullandığı yapay zeka LLM modelinin üreticisi mi? Ya da bu LLM modelinin üretiminde kullanılan verilerin, lisanslı verilerin sağlayıcısı mı? Bakın dört tane son kullanıcının karşısına gelene kadar bu yapay zekanın üretiminde aktif rol olan dört tane paydaşı saydım. Hala tartışma konusu. Net kesin bir cevabı yapay zekayı her gün farklı bir haberiyle hepimiz birbirimizle konuşuyoruz, tartışıyoruz ve hayatımızda yer ediniyor ama bu dördünden hangisinin sorumlu olduğu cevabını bir türlü veremiyoruz. Etrafında sürekli dönüyoruz. O yüzden hesap veremeyeceğimiz şeylerle son kullanıcıları ya da hizmet alan insanları muhatap etmememiz gerekir. Bu finans alanında kredi başvurusu yapan iki aynı şartlardaki insandan birisinin kabul, diğerinin red aldığı durumda red alan kişiye ya da hangisi yanlış karar verdiyse bunun hesabını ya da neye göre bu kararı aldığımızı verebiliyor olmamız lazım. Tutarlı olması lazım. Aynı şartlarda iki kişiden birine kabul, diğerine red vermemesi sürekli olarak sürdürülebilir ve tutarlı davranıyor olması lazım. Bu durumda %80 etik konulardaki endişelerin neden ortaya çıktığını anlamak çok güç olmasa gerek. 5 tane generatif AI'ın doğrusu. Sektörde finans, kamu ya da diğer eğitim, sağlık hangi sektörde çalışırsanız çalışın. Özellikle girişimci olacaksanız maliyet optimum çözümler ortaya koymalısınız. Yani multimodality'yi desteklemeli. Şimdi bugünlerde router kavramı ortaya çıktı. Özellikle Open Cloud'la birlikte Open Cloud'un içerisinde Cloud Router mekanizması var. Ben de bir Medium yazımda bunu yazmıştım. Çünkü çok da beğendim. En büyük modeli her zaman her şey için en büyük modeli kullanıyoruz. Bu tamamen yanlış. Çok fazla dediğim gibi maliyet tüketen ve gereksiz yere bu çarkı döndüren bir yaklaşım. Özellikle hangi modele ihtiyacımız olduğunu sistemin kendisi tespit etmeli. Yani bir yönlendirici olmalı ve arka tarafta ihtiyacı göre bu işte görsel model olabilir, bir video ses tabanlı model olabilir, text generation, yani metin modeli olabilir ya da metin modelleri içerisinde işte sınıflandırma taskını yapan minik bir model olabilir. Small language model ya da text generation yapan, function calling yapan çok daha büyük bir model olabilir. Yani bunların hepsini cover edebilecek bir multimodal stratejimiz olması gerekiyor ki sürdürülebilir, dinamik bir ürün yapımız olsun. Pek çok kişi benzer use cases'ler üzerinden girişimleri ya da startup'ları ayağa kaldırıyor. Bunların arasından özellikle başarılı olmanızın anahtar noktaları bu beş gerçeklik. Bunu net olarak söyleyebilirim. Çünkü sürdürülebilir ve geliştirilebilir olmasını, dinamik olmasını sağlarsınız. Cost yani maliyet olarak optimum olmasını ortaya koyarsanız da başarılı projeler bir süre sonra ROI açısından sizi artıya sokar ve kar elde etmenizi sağlar. Peki multi ve hibrit cloud dediğimiz konu. Şimdi pek çok farklı sektöre hitap ederseniz private cloud dediğimiz kapalı sunucu sistemlerinde çalışabiliyor olmanız lazım. Yani burada finans gibi, kamu gibi kurumların hassas veri ya da kişisel veri endişesi olan kurumların kendi sunucularını konumlandırıp çalışabileceği bir yapıya sahip olmalısınız. Sağ olarak hizmet alıp kolay public cloud'a entegre olup cloud üzerinden kolay hizmet verebiliyor olmanız lazım ki herkes bunu kendi veri merkezi olmuyor, orada barındıramıyor ya da hizmet olarak bunu anında cloud'un en üst yapısı olan SaaS'tan kullanmak istiyor. Bunu da sağlayabiliyor olmanız lazım. Bir diğer yandan hibrit cloud. Hem public hem private cloud'u bir arada verebilir ya da çoklu cloud deneyimlerini sunabiliyor olmanız lazım. Çünkü cloud bizim hayatımızda şu anda her yerde. Çünkü oldukça dinamik, değişken ve parametrelerin sıkça e,
değişiklik gösterdiği bir dünyada yaşıyoruz. Governance dediğimiz yapı, özellikle AI'ın governance'ı, yani AI'ın doğru metriklerle halüsinasyon görüyor mu, bias var mı? Eğer bias varsa hiç kimse ise ya da hiçbir karar alma mekanizmasındaki çıktıya bir diğerine göre e, pozitif yaklaşımla, ayrımcılıkla yaklaşamayız. Yani bu ne karar merciinde ne de insanlara ya da kişisel tercihlerimiz noktasında olmamalı. Ama insanların bias içeren pek çok hayatlarında şey olduğu için normal olarak eğitilen büyük dil modelleri de bias'e oldukça açık ve yatkın oluyor. Halüsinasyon hayatımızın başka bir yapay zekanın da başka bir gerçeği. Hayatımızda da pek çok zaman gerçek dışı şeyler görebiliyoruz. Ama yapay zeka modelleri özellikle inisiyatif alabiliyorlar. Yani sizin onlara verdiğiniz yetkinin dışında kendileri metin üretiminde kendi bir inisiyatiflerini kullanarak metinler üretebiliyorlar. Bu da doğru bilgi dışında yanlış aslında olmayan cevaplar ya da bilgilerle cevaplar üretmesini sağlayabiliyor. Mesela çokça görmüşüzdür. Hukuk gibi kullanım senaryolarında işte aslında gerçekte hiç olmayan Yargıtay içtihat kararlarını üretip onu varmış gibi e, avukatlara ya da farklı paydaşlara sunup onların hukuki süreçlerde kullanmasına sebep oluyor gibi. Değeri scale etmek, çokça az önce bahsettiğim konu return of investment, yani maliyetin geri dönüşünü scale etmediğimiz sürece çok başarılı bir proje, çok başarılı bir uygulama, startup ya da girişimde sağlasak sürdürülebilir olma şansı maalesef çok çok düşük. Hem yatırımın geri dönüş maliyetini hesap edebileceğimiz çok iyi bir analizimiz, maliyet konumlandırmamız olması lazım, cost optimum. Bu da işte doğru modelin ya da optimum modellerin kullanılması. İşte bununla birlikte rakiplerimize göre bunun avantajını ortaya koymamız, kullanım ihtiyacını iyi tespit etmemiz ve gerçekten ortaya koyduğumuz ürünün insanlar tarafından kabul ve kullanım görmesi ve ilk verdiğim ampul ya da ChatGPT örneğindeki gibi insanların bunu en kolay şekilde kullanarak buna çabuk adapte olması. Data matters dediğimde aslında verinin kalitesi, erişilmesi ve güvenliği. Bir güvenlik sağlamamız gerekir veri üzerinde, çünkü oldukça sık regüle bir dünyaya sahibiz. Ülkemizde de farklı mevzuatlar var. İki, verinin kalitesi bizim yapay zekayı çok daha kaliteli içeriklerle besleyip bir o kadar kaliteli çıktılar almamızı sağlar ve erişilebilir olması. Özellikle Türkçeyi geliştirmek istiyorsak daha erişilebilir, daha temiz ve kaliteli bir veri sağlarsak dilimizde o kadar daha iyi ve güçlü çıktılar elde ederiz. Peki iş dünyası açısından bu LLM modellerinin farklı farklı domainlerde uzmanlaşıyor dedik ya, her bir modelden her şeyi beklemek yerine uzmanlaşıyor. Mesela işte bir model farklı verilerle eğitiliyor. İşte siber güvenlik alanında bir model. İşte Bloomberg GPT diye bir model çıktı. Finans alanında uzman. İşte cloud kod üzerinde çalışan Anthropic'in farklı modelleri var. Onlar geçen de mesela bir tane Mythos dediğimiz bir modelin duydum. Kodlama konusunda ciddi başarılı. Yani Anthropic'in Cloud'un modelleri ciddi anlamda kodlama, code generation alanında şu anda benchmarklarda önde gidiyor gördüğüm. Bunun dışında işte Gemini modelleri ve GPT modelleri biraz daha benzer domainlere odaklanıyor. Hugging Face üzerinde pek çok başta Türkçe özelinde Ellama ya da Mistral gibi open source destekli modeller var. Bunlarda Türkçe'de kendimiz token maliyeti ücreti kullanmadan kullanabildiğimiz çeşitli use case'leri kolaylıkla çıkarabildiğimiz modeller. Aslında bunların hepsi birbirine benzer mixture of expert gibi ya da farklı mimarilerin yer aldığı modeller ama farklı amaçlar için kullanıyorlar. Hyperparametre optimizasyonda farklı parametrelerle eğitilmişler ve çıktı olarak da bize başka use case'leri işte başka optimum maliyetlerle sağlama e, iddiasını ortaya koyuyorlar. Önemli olan, şimdi sürekli şöyle bir soru geliyor ya da insanlar hep bunu kafasında sorguluyor. Ya her gün yeni bir model çıkıyor. Her gün yapay zekada yeni bir teknoloji ortaya koyuluyor. Bizim geliştirmek istediğimiz ürün belli. Peki biz sürekli olarak yapay zekayı
aktif, güncel olarak takip etmeli ve süreçlerimize entegre etmeli miyiz? Kesinlikle hayır. Çünkü siz ne kadar bunu takip etmeye çalışırsanız yapmak istediğiniz girişimden, geliştirmek istediğiniz uygulamadan ve sürecinden o kadar uzaklaşıp sürekli bunu takip eder moda gelirsiniz. Bu dinamik bir yapılı olmalı. Yani tak çıkar gibi plugin tabanlı bir uygulama geliştirmelisiniz. Plugin tabanlı ya da add-on tabanlı uygulama geliştirme daha da ön plana çıkacak. Çünkü sizin içeriye gelen modeller sürekli olarak e, tak çıkar mantığında olan, yani yeni gelen bir modeli diğerinin yerine maliyet optimum olduğu için deneyebilirsiniz. Elinizdeki mevcut modelden verdiği cevaplardan ya da performansından memnun olmadığınız için yine tak çıkar plug and play mantığında çalışarak test edip daha iyi bir alternatif mi, bu mali açıdan olabilir, performans açısından ya da kalite açısından olabilir, deneyip gözlemleyebilirsiniz. Sizin için en optimum maliyeti, optimum enerji altyapı kullanan model aslında ve sizin doygun çıktığı elde etmenizi sağlayan model bana göre en idealidir. Sürekli yenisini ya da en iyisini benchmarklarda gelen takip etmeye çalışmak hedeften uzaklaşmaya doğru gider ve bizim için tehlikelidir. Benim LinkedIn'de ilk Generative AI çıktığında özellikle gördüğüm çok böyle güldüğüm karikatürlerden bir tanesidir. Bir çocuk kız istemeye gider. Ondan sonra kızın babası çocuğu hoş geldin diye işte buyur eder, ağırlar. İşte mesleğiniz nedir diye sorar. Mühendisim der. O süper, ne mühendissiniz? İşte prompt engineer'im der. Ondan sonra prompt engineer'i hafife alır. Beğenmez, çık dışarı falan der böyle. Biraz mizasen komik bir yanı vardır ama bence prompt engineering işin en önemli yanlarından biridir. Her modelin, yani bu model mimarilerinde farklı kurumların ürettiği modellerin tümünün farklı bir prompt template'leri vardır. Sizin şurada en altta sorduğunuz Q kısmındaki how is it different from structural geology dediği yerdeki sorunun e, input'unu siz ekranda bunu yazarsınız ya da bunu yöneltirsiniz. Ama arka tarafta paragraflar ya da sayfalarca büyüklüğünde, yani pek çok, belki onlarca, yüzlerce token'ı içeren bir prompt template vardır. Model LLM modeline inference yapmadan önce prompt template input token'ımızda. Bu neyi içerir? Bir defa model nedir? Ne yapmak ister bunu bilemez. Sizin modeli instruct etmeniz gerekir. Onu yönlendirmeniz gerekir. Ona bir aslında rol biçmeniz gerekir. Ona bir görev vermeniz gerekir. Bu verdiğiniz role bir görev ataması yapmanız gerekir ve bu görevi atarken de onun hangi kuralları, bu görevi hangi kurallar, hangi bilgilere göre gerçekleştireceğini ona dikte etmeniz gerekir. Ve özellikle daha başarılı olmasını istiyorsanız zero shot dışına çıkıp one shot, few shot gibi samplingler vererek onu biraz daha örnekler üzerinden olgunlaştırmanız gerekir. Bir de gelen soruyu soran kişinin daha önceki etkileşimlerindeki soru cevap metinlerinden logları elinizde varsa onun nasıl sorular sorduğunu ve nasıl cevaplarla daha memnun olduğunu ya da başarılı sonuçlar elde ettiğini görmek için history'yi basabiliyorsanız ki çeşitli web tabanlı GenAI uygulamalarının sol tarafında history'niz tutulur. Bu aslında bu şekilde prompt template'e besleme olarak kullanılır, input olarak kullanılır. Ve hangi formda çıktı almasını istiyorsunuz gibi bir yapı karşımıza çıkar. Bunu optimize etmek üç açıdan önemlidir. Bir, çok fazla input token'ı tutarsanız token başına maliyet ödediğiniz için maliyetiniz yükselir. Output token'da da doğrusal orantılıdır. Output token'ınız da yüksek gelir. Daha yüksek token maliyeti ödersiniz. Yani cost'unuz yükselir. Çok fazla token tutarsanız input'ta gereksiz bilgiyi içeriye vermeniz sizin için bir noise'dur. Noise, yani gereksiz bilgi verirseniz hangisinin daha kıymetli ya da hangisinin nokta atışı yapması gerektiğini bilmez ve size de çıktıda nokta atışı cevap vermek yerine ihtiyacınız duyduğundan daha fazla ya da ihtiyacınız duyduğunuzun dışında eksik, yetersiz cevaplar da verebilir. Cevap kalitenizi etkiler. Yani fazla bilgi de iyi değil. Çok fazla token'la yine giderseniz ihtiyaç duyduğunuzdan daha çok enerji harcarsınız. Arka taraftaki o token'ların tamamı o büyük nöral network'e girip çok fazla dolanım yaparlar ve bu dolanımın sonucunda
response time'larınız yani performansınız düşer, cevap verme süreniz artar ve arka tarafta kullandığınız enerji yani GPU e, enerjisi de yine bununla doğrusal olarak artar. Bu da daha enerji dostu olmayan uygulamalar haline gelir. Sanırım prompt engineering bizim tahmin ettiğimizden ya da hafife aldığımızdan çok daha önemli, değil mi? Peki vektör database'ler bunun neresinde? DB adminler vardı benim böyle mesleğe ilk başladığım zamana hala var ve benden çok uzun zaman önce de varmış DB admin. Çok önemli 7/24 çalışan böyle esnek çalışmaya sahip olan ve zor koşulları olan benim çok saygı duyduğum bir title'dır DB admin. Vektör DB'ler içinde DB adminlik olacak mı çok merak ediyorum bu arada. Çünkü vektör DB'ler de çok yüklü miktarda veriyi içeri atıp collection'lar, vektör şemaları oluşturuyorlar. Ve mesela recommendation engine için, e-ticaret sisteminde çalışan bir recommendation engine için çok yüklü sayıda biz veriyi içeriye atıp e, öneri sistemleri geliştirebiliyoruz. Ve bunlar GPU'ya ihtiyaç duymuyor. GPU kullanırsanız nice to have. Yani daha sizin için artı sağlayacak şeyler olabilir GPU'nun ama CPU üzerinde rahatlıkla sizin lokal bilgisayarınıza göre bir sistem için özellikle e-ticaret çok fazla ürün çeşitliliğinin olduğu yerde ya da müşterinin fiziksel olarak doğrudan sizin mağazaya, şubeye gelmek yerine internetten satış yaptığı noktada öneri sistemleri çok daha hayati noktaya geliyor. Çünkü müşteriyi yakalamak için orada sizin bir satış pazarlama uzmanlığınız yok. Müşterinin size beslediği dinamiklerden ya da verdiği bilgilerden, sizin topladığınız bilgilerden onun için en ideali üretmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bunun için veri bilimciler var, işte stok yönetim, takip, işte çeşitli feature engineering kuralları var. E, Yani modayı takip ediyorlar vesaire. Birçok şey oluyor. Yani birçok farklı ünvan, farklı görev bir arada çalışıyor. Basit anlamıyla söyleyeyim. Bu vektör database işin içerisine girince şimdi birçok giyim mağazası olduğunu düşünelim ya da e-ticarette kıyafet satın alma eğilimi düşünelim. Birçok kıyafetin içeride olduğu bir kataloğumuz var. Şimdi bir hanımefendi geldi, dedi ki ben özellikle hangi e, alışveriş yapmak istiyorum, bana öneride bulunabilir misin ya da mağazanın kendisine öneride bulunacak şeyler istedi. Vektör database'de şunu yapabilirsiniz. Sizin kıyafetlerinizi dedekt edip yani tarayıp işte ne yapıyor? Spor tarzlarda giyinmiş. Özellikle yazlık kıyafetler giymiş. Açık renkleri tercih etmiş. İşte genç, 20'li yaşlarda falan gibi birçok feature'ı extract eder. Bu feature'ları çoğaltır, 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 çoğaltır ne kadar fazla böyle sınıfsal ayrımı yapabileceği noktaya getirir ve search index yapısını ortaya koyar, oluşturur. Ve içeride de bizim farklı feature'lara sahip birçok ürünümüz var. Benzerlik araması yani similarity search dediğimiz ya da semantik search dediğimiz yapılar üzerinden özellikle Milvus burada open source'ta çok başarılıdır. Lider native vektör database'lerden biridir. Ve gidip içeride bunu arayıp size dönebilir. Metinlerde de aynısını yapabilirsiniz. Bir metin içerisinde soru sorarak hangi o metindeki parçanın en ideal cevabı içerdiğini anlayıp e, doğrudan LLM üzerinden cevaplama sağlayabilirsiniz. Agent'lar hayatımıza giriyor. Vektör database'i kullandık. Vektör database'de LLM'lerle birleştirdik. Retrieve Augment Generation dedik. E, Tamam güzel hepsini yapabiliyoruz ama bir yerde çeşitli görevleri yapan agent dediğimiz yapılara ihtiyaç var. Neden? Çünkü agent yapısına ihtiyaç olmasının sebebi bunu Google güzel şekilde tanımlar. Perception, Reasoning, Planning dediğimiz üç tane aslında pasif moddaki yapıdır. PRP ve AR olarak ben bunu konumlandırırım. Yani perception dediğimiz farklı veri noktalarından alınacak bilgiler. Sensörlerden olabilir, event bazlı yerlerden olabilir, veri tabanlarından ya da işte mobil uygulamalardan ya da çeşitli kaynaklardan gelen veriler olabilir. Bu ve gelen verilerle önce bir reasoning yapıp bu gelen verilerle ne yapmam gerekir? Ne istenebilir benden? Ne isteniyordur? Önce bir anlamlandırma, bir düşünüp bir çıkarım aslında. Planning, çıkarımı yaptıktan sonra
kök sebebi ihtiyacı anladıktan sonra planlama kısmında neyi çalıştırmalıyım, hangi transaction'ı gerçekleştirmeliyim, nereye gitmeliyim ya da neleri aksiyon almalıyım. Sonrasında planladığı bu tüm aksiyonu ya transaction haritasını aksiyona döküp aslında faaliyete geçmek. Sonrasında da reflection dediğimiz alınan aksiyonlardan e, geri bildirimlerde bulunulması. Yani doğru mu yaptım, doğru yapmadıysam tekrar baştan deneyebilirim ya da daha iyisini yapabilirim. Ya da geri bildirimleri toplayarak bunların raporlanması vesaire gibi noktalar. Birden çok agent'ın bir araya geldiği sistemler multi-agent sistemler ya da agentic AI'ın e, temelini oluşturur. Agentic AI dediğimizde bugün finans öneri sistemleri, finansal asistanlar ya da sağlıkta sağlık öneri asistanları gibi bütün use case'leri ya da bütün yapay zeka tabanlı uçtan uca bir uygulamanın bütününü oluşturan dinamik yapıları oluşturur. Özellikle tüm bizim için sahip. Burada multi-modality ve multi-agent kavramı çok daha iddialı, çıtayı bir tık daha yükselten bir kavram. Şimdi multi-agent bir yapı giriyor hayatımıza. Birden çok ihtiyaç var. Hangisinin neyin yapacağını önce routing ediyor. O agent'a gidiyor. Agent'lar bazen birbirlerini paralel ya da sequential olarak çağırabiliyor. Şimdi bir de bunları robotlaştırdığımızı düşünelim. Şimdi önce bir geldi, ben konuştum. Stream eden soket bazlı ya da WebRTC bazlı bir e, protokol var karşımda. O protokol aldı ve benim birçok verimi sentezleyerek ACR modeline gönderdi. Bu da bir AI modeli. ACR bunu metine çevirdi. Daha sonrasında metini input olarak Generative AI'ye besledi. Generative AI dedi ki işte şu agentlar çalışmalı kararını verdi routing üzerinden. O agentlar çalıştı. Bütün benim ihtiyacımı ya da talebimi sağladı. Sonrasında bana bir cevap çıktı ya da metin üretti. Onu da ilk fazın tam tersi olan text to speech'e yönlendirip seslendirdi, bana döndü. Şimdi bu formu kullandığınız her agentic multi model, multi agent flow'unda evinizdeki her türlü eşyayı sensör bazlı olarak kullanarak yani dile getirebilirsiniz. Ya da tüm robotik aslında süreçlerde AI destekli tüm robotik süreçlerde yani konuşan, cevap veren, insanla etkileşime giren, human computer interaction'ı sağlayan tüm süreçlerde bu akış sağlanacaktır. Agentic AI'ın en zor yönetilmesi çünkü multi model, farklı model yapıları, farklı yük, farklı kaynak, farklı yazılım, know-how ihtiyacı ve bunların hepsinin yönetişimi, stabil çalışması oldukça zordur teknik açıdan. Ama bunu çıktısını sağladığımız zaman insanın birebir olarak konuşarak etkileşim sağladığı ve aksiyon aldığı en kolay kullanılabilen aslında en başta bahsettiğim insanın en kolay kullanabileceği yapı haline gelebilir. Peki biz bunu yaparsak robotik sistemlerde bile insansı AI ya da agentic AI destekli insansı robotları hayatımıza dahil edersek ne gibi risk ortaya koyarız? Yuval Noah Harari bize şunu söylemiştir bir kitabında. Özellikle yapay zeka konusunda ben eserlerini çok severim. Der ki kontrol edemeyeceğiniz bir gücü asla talep etmeyin ya da beklentisine girmeyin. Çünkü kontrol edemeyeceğiniz bir gücü elde etmeniz kontrolünüzden çıkması durumunda ilk halüsinasyon ya da ilk governance taraflarında örnek verdiğim gibi hesap veremeyeceğiniz örnekler haline gelir. Hesap veremeyeceğiniz durumları ortaya koyar. Hesap veremeyeceğiniz durumların ortaya konması demek sizin insan hayatıyla, mali kayıplarla, sağlık yönünden çeşitli kayıplarla karşılaşmanızı ve felaket senaryolarını ortaya koyabilir. O yüzden human in the loop dediğimiz bir kavram var. Her zaman otomasyona gücü devredin ama son decision making yani karar alma mekanizmasında kontrolü her zaman insan elinde tutun. O zaman şunu diyebiliriz. AI ve insan yani human computer interaction'ın zirve yaptığı
insanın her zaman karar almada doğrulayıcı görev aldığı ama AI'ın operasyonel yükü, iş yükünü üstlendiği ve maksimum otomasyonu sağladığı yapılar bizim için en sağlıklı ve güvenilir yapılar diyebiliriz. Sunumumda son olarak üretken yapay zeka devrimi benim geçen sene yazdığım bir kitaptır. Kar amacı gütmeyen tamamen Türkçe eser olarak ilk kez literatüre kazandırdığım bir yapıdır. E, Fırsat bulursanız okumanızı tavsiye ederim. Buna benzer pek çok şey anlattığım, dediğim gibi kar amacı gütmeyen eserimdir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için değerli dostlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Evet, 1,5 saatlik bir oturum olarak planlamıştık. 1 saatlik böyle oldukça uçtan uca detaylı bir sunum olduğunu düşünüyorum. Umarım faydası olur sizler için. Umarım beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Şahsi fikrim gerçekten çok güzel. Bizim ufkumuzu genişleten bir sunum oldu. Dilerseniz eğer soruları alabiliriz yavaş yavaş. Öncelikle hocam teşekkür ederim. Şey sırasında soracaktım, sunumunuzu bölmek istemedim, o yüzden soramadım da. Bu rasyonel düşünme ile duygusal düşünme arasında yapay zekaların bir farkı vardı ya. Onunla ilgili ben sosyal medyada bir deney görmüştüm. İşte bu 4 farklı yapay zeka, işte Claude, ChatGPT, Gemini, bir de bir yapay zeka daha vardı, tam hatırlamıyorum. İşte hapishaneden kaçan bir suçlu var ve yapay zeka bunun suçsuz olduğunu, yani aslında adaletin yaptığı bir hatadan dolayı suçlu olarak yargılandığını biliyor. Ve onu ateş edip durdurması mı gerekiyor, yoksa bu adaletsizliğe karşı onu affedip bırakması mı gerekiyor tarzı bir soru soruyor yapay zekaya. Ve Claude sanırım bir tek onun serbest olarak gitmesine izin veriyor. Gemini'da yanlış hatırlamıyorsam uyar atışı yapıyor sadece. Diğerleri ne olursa olsun adaletin verdiği karar karardır ve biz onu uygularız tarzında rasyonel bir düşünceyle şey yapıyor. Bu sizce hocam gerçekten bu şekilde karar vermişler midir, yoksa bu bir sosyal medya manipülasyonu olabilir mi? Bu benim aklıma çok takıldı. Şimdi ya bu daha genel olarak ben buna yorum yapmak isterim. Şimdi diyelim ki gerçekten benzer bir durumda aslında X olan bir kararı insanlar Y olarak sınıflandırdı. Yani bir doğruya insanlar yanlış dedi. Şimdi insanlar onu yanlış olarak kabul ettiyse ya da literatür bunu ya da otorite bunu bazen kanun koyucular olabilir, bazen eğitimde olabilir ya da çeşitli kolluk kuvvetlerinde noktalarda olabilir. Suçsuz olduğu ortaya çıkana kadar o suçlu olarak lanse edilir ya da kabul edilir. Peki suçluya bizim suçluya insan dışında herhangi bir şeyin can güvenliğine zarar vermesi ne kadar doğrudur? Şimdi 4 taneden 2 tanesi aksiyon aldı, ateş etti diyorsun demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Şimdi burada benim sunum esnasında verdiğim örneklerden biri devreye girer. Human in the loop en son söyledim. Yani her zaman son kararı insan almalı. Bu gerçekten bir defa tehlikeli mi? Bu insan ateş ederek durdurulmalı mı? Bu kararı alacak olsa bile insanlar bu kararı son mekanizma human in the loop diye decision making yapmalı. Ondan sonrasında yapay zeka operasyonel iş yapmalı. Ama yapay zekaya ateş edecek kararı aldırdı. Yanlış. Gerçekte aslında suçsuz bir insan. Belki de ateş edilecek kadar e, tehlikeli olmayan bir insan, bir suç. Her suçlu tehlikeli, her suçlu etrafına zarar verecek anlamını taşımıyor sonuçta. İkinci konu aslında onun suçsuz olduğunu biliyor. Şimdi yapay zeka onun suçsuz olduğunu bilse de sonuçta e, yasal otorite ya da yargı onun suçlu olduğuna karar vermiş. Yargının kararına uymamak yapay zekanın lüksünde ya da yetkisinde olan bir şey değil. O zaman gerçekte suçsuz da olsa vicdani kanaatte ama hala suçlu olarak kabul gördüğü için yargının kararına uymamış olur bu sefer de. Bana Anladım hocam. göre Peki sizce hocam bu kararı vermesi için manipüle edilmiş olabilir mi bu yapay zeka? Hani ben böyle sordum ve böyle cevap verdi şeklinde birazcık bu paylaşım vardı aslında. Yani manipülasyon her zaman mümkün. Yani hı hı. prompt injection var. Hayatımızda farklı promptu manipüle ederek, onu yönlendirerek sürekli manipüle edip güvenlik açığı doğurmasına ve yapay zeka formlarının e, tavsiye etmediğimiz ya da önermediğimiz
aksiyonlar almasını sağlayabiliriz ki siber güvenlikte de bunları zaten tehlike ya da saldırı amaçlı bu şekilde kullanıyorlar. Mümkündür. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel soruydu bu arada. Teşekkür ederim. Peki buyur Alican. Yapay zeka tarafında şimdilik böyle bir emekler gibi oluyor ama gelecekte inandığım şey yapay zekanın aslında duygusal olarak davranabileceği konusunda görüşlerim var. AI governance tarafında şu anda bununla ilgili bir adım var mı ya da bunun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok böyle ham keşfedilmemiş, çok da en çok zorlayan noktalardan bir tanesi. Yani bugün bir startup açıyor olsam direkt olarak AI governance üzerinde servis, SaaS ya da API bazlı servis veren bir startup açardım. Çünkü neden diyeceksiniz? Her yapay zeka aslında kel bir başa benzer. Siz ona şapka takmadığınız sürece üşüyebilir ya da saçı başı dağılabilir. Doğru güzel bir örnek olmuyor belki ama yani doğru kararlar vermeyebilir. Denetlenmeye ya da onu bir şekilde filtrelemeye, kontrol etmeye e, ihtiyaç olabilir. Neden dolayı? Doğru cevap veriyor mu? Kaliteli cevap veriyor mu? İnsanı tatmin edecek bir cevap veriyor mu? Halüsinasyona ya da olmayan şeylere sapıyor mu? Ya da sürdürülebilir mi? Zaman geçtikçe gün birde bu iyi cevap verebilir ama gün iki, gün üç diye devam ettiğinde yapay zekanın verdiği cevabın kalitesi, doğruluğu düşüyor mu? Sürekli olarak bunu takip edip bir gözle ölçmeliyiz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Governance dediğimiz o şapkayı takarak sürekli her çıktıyı, yani input geldi token, output token dediğimiz generated text'in ya da output'un tamamını alıp çeşitli metrikler vardır. Hugging Face'de bunun için bir sürü SDK'lar, böyle farklı metrikler var. Keşke hayatımızda Confusion Matrix her zaman kalmaya ve o kadar basit olmaya devam etseydi. Yani aklıma gelen Rock Score, Blue Score, bir sürü metrik var. Bunların her biri farklı amaç için kullanılıyor ve hepsini bir arada korele ederek Türkçe gibi çok fazla elimizde donenin olmadığı bir dilde bunu yapmamız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi AI governance'ı tüm AI senaryolarına, tüm AI ürünlerine sizin, yani siz şapkasız dolaşıyorsunuz. Kafanıza takabileceğiniz bir şapkayı biz size ayrı bir ürün ya da hizmet olarak veriyoruz deseydiniz ne olur? Tüm AI ürünleri, platformları sizin kullanıcınız haline gelir. Peki şu anda governance'ı ne kadar önemsiyoruz? Bence herkes anlık başarı üzerine odaklanıyor. Anlık istediğimiz çıktıyı aldık, anlık istediğimiz kodu yazdırdık ya da anlık istediğimiz cevabı eriştikten sonra sürdürülebilir olarak bunu yaptığı odaklanmıyor kimse. İşte burada kaçırıyoruz. Sürdürülebilirliği sorguladığımız an AI governance'ı köşe bucak aramaya başladığımız nokta olacak. Bu noktada aslında benim de birkaç sorum olacak size. Aslında özellikle anlattığınız şeyler hem bilgiler anlamında hem de sizin tecrübelerinizden beslenmemiz adına çok kıymetli. Sizin özellikle bu noktada temel değerlerinizi ve vizyonunuzu çok merak ediyorum. Yani burada bahsettiğiniz, önem verdiğiniz temel değerler, vizyonunuz nedir? Etik davranmak sürekli. Yapay zeka zaten etikten geçer. Yapay zekadan bağımsız olarak bu soruyu cevaplamak isterim. Bir defa benim her zaman bir prensibim vardır. Ee, Sürekli öğrenmek. Yani 2012'lerde mezun oldum. 2010, yani 14 yıldır iş hayatındayım aşağı yukarı. İşe gittiğim her gün bugün ne öğreneceğimle yola çıkıyorum. Benim iş yerlerim genelde evime hep uzak olmuştur. Ve hep bir bilgiyi öğrenebilmenin o gün bana yettiğini düşünerek yola çıkarım. Bir şey öğrenmeden operasyonel işlerle uğraştıp evime döndüğüm her gün kendimi başarısız ve o günü hayatımdan boşa geçen bir gün gibi sayarım. Her gün yeni bir bilgi öğrenmek. Yapay zeka da her gün yeni öğreniyor. Biz onu öğrettikçe öğreniyor. Yapay zeka insanı simüle ediyor. Her gün yeni bir şey öğrenirsek, yaptığımız yanlışlardan geri bildirimlerle ve kendimizi öz eleştiriyle gelişime açık tutarsak, şu an yapay zeka alanında uzmanlığı konuşuyoruz, değil mi? Bu alanda uzmanlaşmak için aslında her gün yeni bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü sektör çok çabuk gelişiyor ve bizim her gün yeni çıkan şeyleri takip edip treni kaçırmayıp öğrenmemiz gerekiyor. Bir diğer yandan yanlış, eksik ya da
zayıf kas gücümüzün olduğu teknik alandaki yapay zeka bilgimizi geliştirmek için öz eleştiriye açık, neyi daha iyi, daha kaliteli yaparım da kendimizi bir mühendis olarak sorgulamamız gerekiyor. Bu da aslında kendimizi geliştirip yani öz eleştirinin temelinde yatıyor. Demek ki hayatımızdaki kişisel gelişimden ya da sürekli gelişimden farklı olan bir yanı yok. Özellikle yapay zeka alanında uzman olmak için gelişime açık, öğrenmeye açık, eleştiriye açık ve kendimizi beğenmeyip sürekli eleştirir olmamız gerekiyor. Bunun bir veli nimeti var. Bir süre sonra şimdi iş hayatına ilk atıldığınızda mühendis olarak ya da farklı bir paydaş olarak iktisat olabilir ya da sosyal bilimler olabilir. Pek çok alternatif arasında sıfır noktasında iş hayatına adım atıyorsunuz ve seçilmeyi bekliyorsunuz, değil mi sonuç itibariyle? İyi bir iş bulmalıyım, iyi bir iş fırsatı, bir koltuk beni seçsin diyorsunuz. Bir süre sonra o seçildikten sonra bu dediğim sürekliliği sağladınız ve işinizde en iyi olmak için her zaman her gün yeni bir şeyler öğrendiniz ve kendinizi geliştirdiniz. Yer değiştiriyorsunuz. Sadece seçilen olmuyorsunuz. Artık daha iyi, daha kıymetli rolleri, daha iyi kıymetli sandalye, değerli sandalyeleri seçen oluyorsunuz. Sadece seçilen olarak kalmamak ve seçen sandalyesine yer değiştirmek için bu sürekli döngüyü her zaman yorulmadan uygulamamız gerekiyor. Yapay zekadaki benim edinimimin temel kaynağı budur. Çok teşekkür ederiz. Peki özellikle tabii ki projelerde de çalışmışsınızdır ve burada özellikle tabii ki projelerde sadece bireysel değil aynı zamanda takım içerisinde de mesela becerileriniz vesaire önemli. Özellikle mesela çalışma arkadaşlarınız sizin bu yönde hangi yönlerinize mesela önem verdiğini düşünüyorsunuz? Pair programming. Yazılım alanında çalışıyorsak pair programming önemlidir. Her zaman bir pair'ımız olmalı. Yazılımcıların en büyük zafiyetlerinden bir tanesi fazla asosyal olup fazla kendi başına kulaklıkları takıp dış dünyaya kendini kapatıp çalışmaktır. Bu genel yazılım sektörünün şeyi yani yapay zeka dışında her zaman ikinci bir göze ihtiyaç vardır yazılımda. Her zaman bir pair'ımız olmalı. O pair'ımız bizim yaptığımızı kontrol etmeli, denetlemeli ya da neyi nasıl daha iyi yapabiliriz gözüyle etüt etmeli ki birbirimizi de yedeklemeliyiz. Biz de aynısını onun için yapmalıyız. Ben pair çok fazla çalıştım. En iyi arkadaşlarınızı kendinize pair seçin ki onlar sizi, siz onları uyarsın. Neyi daha iyi yapabileceğinizi size ikinci, üçüncü bir göz katsın ki kendinizi daha hızlı geliştirebilmeniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü bir sorum aslında şu, özellikle yeni bilgiler, yeni araştırma alanları ortaya çıkabiliyor ve dolayısıyla sizler gelecekte mesela hangi konuların öne çıkabileceğini düşünüyorsunuz? Yapay zeka daha uzun yıllar hayatımızda gündemde olmaya devam eder. Bunun dışında quantum computing, yapay zekanın biraz da güvenlikle kesiştiği alanlarda, güvenlik konularında kuantum teknolojileri ön plana çıkacak, onu söyleyebilirim. Bunun dışında güvenlik alanında farklı dinamikler olacak. Security'de yeni çıkan trendleri takip etmenizi öneririm. Fintech alanında yapay zekanın kesişmesiyle birlikte fintech'in dinamikleri değişiyor olacak yine. Bunları önerip size sunabilirim. Bunları sıkça takip etmenizde fayda var. Çok güzel söylediniz. Bir sorumuz var arkadaşımızdan. Özellikle bu alana girmek isteyen ve bu alanda ilerlemek isteyenler için en önemli 3 tavsiyenizi sormuş. Özellikle ben de bu noktada daha çok hani gençlere yönelik tavsiyeniz nedir diye soracaktım. Birincisi sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok fazla rakibiniz var. Rakipleriniz aynı zamanda sizin en iyi çalışma arkadaşlarınız. Sabırlı olarak neyi daha iyi yapabilirim konusunda her gün sabrınız tükenmeden azimle çalışmanızı öneririm. Ben hala çalışmaya, öğrenmeye devam ediyorum. Hayatımın sonuna kadar da öğreneceğim sabrederek muhtemelen. Öğrenmeyi sevin.
Yani öğrenmek dediğimiz şeyi hayatınızın merkezine yerleştirip sürekli bir şeyler öğrenmeye açık olun. Bunu tavsiye ederim sizlere. Bir diğer nokta, işbirliğine açık olun, paylaşımcı olun. Ee, Sunumumun ilk slaytında anlattığım şey, Google bir teknolojiyi paylaştı ki OpenAI o teknolojiyi kullanarak daha iyisini üretti. Claude, OpenAI'dan aldığı teknolojiyle çok daha iyi yazılım üreten teknolojiler üretti. Siz bir şeyi paylaştığınızda bir başkası ondan faydalanarak daha iyi bir şeyler ürettiğinizde aynı gururu paylaşmanız yarın ondan size bir geri dönüşte sizin çok çok daha iyi üretmenizi sağlar ve üretim fayda döngüsünden ayrılmayın. Paylaşımdan vazgeçmeyin, paylaşmaktan vazgeçmeyin. Bir diğer üçüncü nokta ise dediğim gibi her zaman neyi nasıl daha iyi yapabilirim sorusunu her gün kendinize sorun. O zaman en kaliteli, en iyi çıktığı üretmeye daha yakın olursunuz günden güne. Çok güzel. Ayrıca gerçekten aydınlattınız. Kemal arkadaşınız şöyle sormuş. 14 yaşındayım ve bu alanda kendimi nasıl daha iyi seviyeye taşıyabilirim? Yani daha genç diye neler önerirsiniz demiş. Neler öneririm? Yani çok güzel bir soru, çok genç bir yaş. Ben 14 yaşındayken yazılımın ne olduğunu bile bilmiyordum, onu söyleyeyim. Yani neredeydim? Muhtemel liseye yeni başladığım dönemdeydim. Kendi kendime bilgisayarlara ilgim alakam vardı. Yani bir bilgisayarı parçalayıp, komple parçalayıp, o bilgisayarın parçalarını birleştirip komple sıfırdan bilgisayarı toplayabiliyordum. Ama yazılımla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. O yüzden şu an çok daha şanslı görüyorum imkan olanak açısından sizleri. Ben ilk mezun olduğumda sadece Pluralsight dediğim ChatGPT'ye sorsanız size her şeyi öğretebiliyor. Bilgi ayağınıza ya da önünüze getirebiliyor. Udemy gibi Türkçe kaynaklı zengin içerikli yerler var. Benim tavsiyem bir hayal kurun 14 yaşında olarak. Ne istediğinizi iyi bilin. Ben her zaman bilgisayar mühendisi olmak istiyordum ve her zaman bilgisayar alanında çalışmak istiyordum. Üniversiteye girerken tek tercihimdi, öncesinde tek isteğimdi. Sonrasında da tereddütsüz severek yaptığım en büyük hobimdir. Kurduğunuz hayalin peşinden gidin ve bu hayali yapmak için sürekli çeşitli online platformlarında, yapay zeka gibi alanlardan gelişiminize katkı sunması için Udemy'den bununla ilgili bir eğitim izleyin. Bir proje yapın ve bu projeyi çok saçma, çok böyle başarısız biri olsa bunu GitHub gibi mesela hesaplardan paylaşın. Ben bunu bu yüzden yaptım. Başka bir versiyonunu paylaşın yarın. Bunu bu yüzden daha iyi yaptım. Kendimi eleştirdim. Ve bunları yaparsam daha iyi yapabilirim. Sürekli logonuzu yani ki arşivinizi tutun. Ki her gün geriye baktığınızda neyi daha iyi yaptığınızı bugünkü halinizle etüt ederek görebilirsiniz. Ürettiğiniz bir şeylerle aslında uzmanlığınızı edinmeye başlıyorsunuz. Yani bugünden uzmanlık edinmeniz için hobinizi iyi seçin. Mesleğiniz en büyük hobiniz olsun tavsiyem. Ve bu hobinizle ilgili sürekli doğru mu yaparım, başarabilir miyim, başaramaz mıyım diye düşünmeden üretmeye çalışın. Ne olmak istediğinizle alakalı. Yani yazılımcı olmak istiyorsanız embedded sistemler üzerinde örnek veriyorum. Yani donanıma adresleyen gerçek zamanlı yük alan sistemlerin yazılımlarında çalışabilirsiniz. Mesela dil özelinde çok fazla takılmamanızı tavsiye ederim. Açık kaynak üzerinde mesela distributed sistemlerde, paralel processing yapabilen sistemlerde sistemleri yapay zeka destekli hale getirerek real time stream eden yani gerçek zamanlı akan veri üzerinde yapay zekayı çok hızlı şekilde kullanıp karar alma mekanizmasına doğrudan destek veren sistemler yazabilirsiniz. Yani gerçek zamanlı bir veri akışı ve diğer tarafta da yapay zeka destekli bir karar alma mekanizması diyebilirim ya da öneri sistemleri. Ya bunlar fraud analytics yapabilir, fraud detection yapabilir. Yarın öbür gün sizin alacağınız yatırım tavsiyelerinde doğrudan gelen aksiyona göre en hızlı şekilde yatırım tavsiyelerini sağlayabileceğiniz sistemler haline gelebilir. Gerçek zamanlı veriye sıfır ya da sıfıra yakın zaman kaybıyla yapay zeka üzerinden proses edebileceğiniz yazılımlar sizin için doğrudan aslında
en çok finans fayda maliyetini sağlayan yazılımlar olabilir. Bu bunda takılmayın buna. Ya Java olur, bugün Java, .NET olur, yarın Golang olur, öbür gün React olur, başka bir şey olur. Önemli olan sizin gelen bilgiyi sıfır toleransla e, yapay zeka gibi otomasyon gücüyle en hızlı şekilde işleyebilmeniz. Bunu tavsiye ederim. Dağıtık mimarilerde, paralel prosesle. Hem yayınımıza katılımınız için hem de katılımcılarımıza ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Keza sizin ilham verici bilgilerinizi ve tecrübelerinizi dinledik. Hem teknik hem de proje yönetimi alanlarında kapsamlı deneyiminiz ve yapay zeka alanındaki deneyimleriniz gerçekten önemliydi. Keza sizin derin bilgi birikimleriniz bize çok yönlü perspektifler sundu. Hem de katkılarınız için teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz. Değerli davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi hafta sonları dilerim.